Soner abi, seni de bırakalım durağa kadar. Olgar Şirketler Grubu'nda 5 yıldır çalışıyorum. Masa başı görevindeyim. Daha önceki işimde de aslında masa başındaydım uzun yıllar boyunca. Yaklaşık 6 yıldır iş hayatındayım. Hep oturarak çalışıyorum. Bunun dışında dahil olduğum bir spor da yok aslında. Bir mail geldi. Yetiştirilmek üzere koşmak isteyen, doğayı seven, yani daha önce işte koşmamış birilerini istiyorlardı. İlk okuduğumda çok heyecanlandım. Ben de buna dahil olmak istedim. Ama tabii ki insan kaynaklarında olduğum için de maili yayınlayıp bir duyurusunu yapmam gerekiyordu. Benim için aslında işkence gibi geçen bir 2 haftaydı. Başvuru olacak mı, nasıl olacak, ne olacak, işte seçilir miyim diye. İlk aslında maili okuduğumda yapıp yapamamak arasında değil de çok fazla ilgilenmedim açıkçası. Yani hani bu olmaz galiba. Çünkü 38 kilometre gerçekten fazla. 38 kilometre. 38 kilometre hayatım boyunca yürümedim bile. Yani koşmak değil, yürümedim bile. Ben daha önce hiç koşmadım. Bilmiyorum da. Yani nasıl koşulur? Hakikaten bilmiyorum. Yani insanlar koşmak deyince herkes koşmak ne olur falan diyor ama öyle olmuyor ne yazık ki. Yürüyüşlerim arasında bazen böyle hadi biraz koşayım diyordum ama belki 1-2 dakika sürüyordur. Çünkü çok hızlı koşmaya çalışıyorum. Ama hız yapmakla koşmak farklı kavramlarmış. Bu yeni bilgimle yola başladım. Daha sonra işte şirket içerisinde, yemekte olabilir mi, yapabilir misin, yapar mısın, yapamaz mısın gibi söylemler çok fazla olmaya başladı. Bir anda böyle tamam varım dedim. Nedenini hala bilmiyorum ama. Bitiririm. Çok hırslı biriyim çünkü. Ama nasıl bitiririm ve o zamanında bitiririm mi? Bunu bilmiyorum. İnsanlar 38 imkansız yapamazsın diyen çok kişi var ama açıkçası çok fazla korkmuyorum ya o 38 kilometreden. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhabalar. Salaman Kapadokya Trail'de 6,5 saatlik bir cut-off yarışı için bugün ilk startımızı veriyoruz. Kolay bir iş değil ama yapılamayacak da bir şey değil. Öyle bir anda bir ilerlerle bir gaza geldik, karar verdik ama. Evet. Yani, Bu işte bir gaz işi değil biliyorsunuz değil mi? Aynen Evet. öyle yani. İş evet. tamamen planlama, strateji, antrenman işi, beslenme işi. Koşu çünkü çok kolay gibi görünen bir şey ama dünyanın en zor işlerinden bir tanesi gerçekten. Patika asfalta göre çok daha farklı, antrenman şekli de çok daha farklı. İlk önce biraz araziyi tanımanız gerekiyor her şeyden önce. Onun için biz yavaştan tabii başlayacağız. Hiç koşmamışsınız. Biraz yürüyüşler yapacağız beraber. Çünkü yokuş çıkmak nasıl olacak, iniş nasıl yapacağız, ondan sonra nasıl basışlarımız nasıl olacak. Daha sonra da yavaş yavaş 2 dakika, 3'er dakikalık tempolu koşulara geçeceğiz. Genel durumunuzu çıkardıktan sonra ben size bir plan vereceğim, program vereceğim. Tamam. Bu programları kendiniz disipline edip beraber buluşmanız gerekiyor. Sabah erken kalkmanız gerekiyor. Sanırım saat 8-5 mesaisi yapıyorsunuz. Evet. Ofis çalışanısınız. Birbirinizi uyandırmanız gerekiyor. Sabah çünkü kalkmak yeni başlayan bir insan için çok zor. Biliyorum bunu. Onun için birbirinize söz vermeniz gerekiyor her şeyden önce. Yarın şu saatte antrenmana çıkacağız diye. Evet. Birbirinizi kaldırarak sorumluluk vereceğiz birbirimize. Evet. Çünkü koşuda öyle bir şey var ki 3 gün yaptınız, 5 gün yaptınız hiçbir şey yaramıyor. Yani bu işin hiçbir anlamı yok. Onun için burada temel prensibimiz haftanın en az 5 günü biz antrenman yapacağız. İlk başta çok zor gelecek size.
Kaslarınız ağrıyacak, her yeriniz ağrıyacak. Çok bitkin gideceksiniz ikinci gün işe. Ama yapılamayacak bir durum yok ortada. Başta bunu kafanıza sokun. Yani az bir süremiz var ama önemli değil. Bence planlı bir çalışmayla biz bu parkuru size koştururuz diye düşünüyorum. Ben bu ışığı görüyorum gözlerinizde. Aynen hocam. Biz de hazırız, bekliyoruz yani. Tüm koordinatları bekliyoruz. Tamam, harika.